Keşif Rotası kanalından herkese merhabalar. Avrupa Birliği'nin lokomotifi ve sanayi ülkesi Almanya videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. İyi seyirler. Almanya'da müzik. 1990'lı yıllarda sınırlı sayıda şarkı söyleyen grupların olduğu ülkede Rammstein, Rosendahl, The Prison gibi sanatçıların parçaları çalınıyordu. 2000'li yıllardan sonra Wiesn, Helden, Sportfeinde Stille, Juli, Silbermond, Mia, Annette Louisan gibi sanatçı sayısı arttı. Almanya, ABD'den sonra en fazla hip hop albümü satılan ülkedir. Hip hop 1980'li yıllarda ülkeye geldi ve yavaş yavaş hip hop grupları ortaya çıkmaya başladı. Bu müziğin önde gelen gruplarına baktığımızda Fantastischen Vier, The Rodelheim Hardtime Project, Ako Berlin. Almanya'da punk, metal, Neue Deutsche Harte, Gaff, elektronik müzik ve tekno gibi müzik türleri önemli yer tutmaktadır. Alman ünlü şarkıcılardan bazıları Nina, Franka Potenta, Till Lindemann, Scorpions, Maxi, Falco, Jackson Browne, Nico, Lina, Jermaine Cool. Almanya'da evlilik. Almanya'da evlilik yaşı giderek yükselmektedir. 1970'li yıllarda erkeklerde 25, kadınlarda 23 olan evlilik yaşı günümüzde erkeklerde 34,6, kadınlarda 32,1'e yükselmiştir. Ülkede 2019 yılı verilerine göre 417 bin evlilik yaşanırken 147 bin evlilik boşanmayla sonuçlanmıştır. Almanya'da tarım. Almanya'da 2020 yılı verilerine göre gayri safi yurt içi hasılanın %1'i tarımsal faaliyetlerden karşılanmaktadır. Gelişmiş sanayisinin yanı sıra verimli bir tarım ülkesi olan Almanya'nın iç besin pazarının %90'ını kendisi karşılamaktadır. Modern tarım yöntemlerinin kullanıldığı ülkenin kuzey ovalarında çavdar ve patates, iç havzalar ve löslerde buğday ve şeker pancarı yetiştirilir. Almanya'da her şehrin yakınlarında o şehrin ihtiyacını karşılayan sebze meyve üretimine yönelik bahçeler bulunmaktadır. Ülkede hayvancılık faaliyetleri daha çok büyükbaş hayvan yetiştiriciliği şeklindedir. Almanya dünyada en fazla domuz beslenen ülke konumundadır. Almanya'da sanayi faaliyetleri. Almanya'da çalışan nüfusun %29,1'i sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. Dünyanın 5. büyük sanayi ülkesi olan Almanya'da sanayi faaliyetlerinin gelişmesinde Ruhr ve Saar havzasındaki kömür yatakları etkili olmuştur. Almanya'da demir çelik, otomotiv, elektronik, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine ve kimya sanayilerinin geliştiğini söyleyebiliriz. Dünyanın gelir durumuna göre sıralanmış en büyük 500 şirketten 37'si Almanya'nındır. Bu şirketlerden bazıları Daimler, Volkswagen, Allianz, Siemens, Deutsche Bank, Metro, Deutsche Post, Deutsche Telekom. Almanya'nın dünyaca bilinen markalarından bazıları Mercedes-Benz, BMW, Adidas, Audi, Porsche, Volkswagen, ThyssenKrupp, Opel, Aldi, Nivea, Faber-Castell, Neville Brands. Şimdi de Almanya'da turizm faaliyetlerini inceleyelim. Almanya'ya gelen turist sayısı 2017 yılı verilerine göre yaklaşık 37,5 milyondur. Ülke 2017 yılında turizmden yaklaşık 35 milyar euro gelir elde etmiştir. Almanya'da gezilecek en güzel şehirler: Berlin, Münih, Köln, Frankfurt, Hamburg, Dresden, Hannover, Düsseldorf, Leipzig, Bremen. Bu şehirlerden bazılarının turistik mekanlarını inceleyelim. Yıllık toplam 136 milyon ziyaretçisi olan Berlin şehri, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla ziyaret edilen 3. şehir durumundadır. Berlin'de gezilecek yerler: 1. Katledilen Avrupalı Yahudiler anıtı. Holocaust'ta yaşamlarını yitirmiş Yahudiler adanmış bir anıttır. ABD'li mimar Peter Eisenman ve Birleşik Krallık kökenli mühendislik firması Bura Happold tarafından tasarlanmış bir anıt mezardır. Bu anıt yaklaşık 20 bin hektar alan 2711 tane beton bloktan oluşmaktadır. 2003 yılında inşaatına başlanmış, 2004 yılında tamamlanmıştır. 2. Parlamento binası Reichstag. Alman parlamento binası olarak kullanılan Reichstag, Brandenburg kapısına çok yakın mesafede bulunmaktadır. Nazi Partisi'nin Reichstag'te çıkan yangın sonrasında iktidara gelmesi gibi dikkat çekici olaylara ev sahipliği yapmıştır. 3. Müzeler Adası Berlin'deki Spree Nehri üzerinde bulunmaktadır. Bu ada 1999 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer almaktadır. Adaya gittiğinizde Yeni Müze, Eski Müze, Bergama Müzesi, Boda ve Eski Ulusal Müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Buradaki müzelerde binlerce yıllık sanat eserleri, arkeolojik kalıntılar gibi birçok ilgi çekici öğenin olduğunu söyleyebiliriz. Berlin şehrinde gezilecek diğer yerler arasında Berlin Duvarı'nın ayakta kalan kısmı olan East Side Gallery, 15. yüzyılda yapılmış Berlin Katedrali, 365 metre uzunluğuyla Berlin Televizyon Kulesi, Doğu Batı Almanya arasında sınır ve geçiş bölgesi olarak kullanılan Checkpoint Charlie, 1600'lü yıllarda Rokoko ve Barok stilinden esinlenerek yapılan Charlottenburg Sarayı olduğunu söyleyebiliriz. Münih, Almanya'nın 3. büyük şehri olan Münih'te gezilecek yerler arasında
arasında ilk olarak 1468-1488 yılları arasında inşa edilmiş Frauenkirche Katedrali, 12. yüzyılda inşa edilmiş St. Peter Kilisesi, yeni belediye sarayı adıyla bilinen Neues Rathaus, Avrupa'nın en büyük kent parklarından biri olan İngiliz bahçesinin olduğunu söyleyebiliriz. Almanya'nın 4. büyük şehri olan Köln'de gezilecek yerler. Hristiyanlar için Avrupa'nın en önemli hac yerlerinden biri olan Köln Katedrali, kendine özgü tarihi çekiciliği olan eski kasaba, Roma uygarlığı hakkında çarpıcı bilgiler barındıran Roma Cermen Müzesi, modern sanat eserlerini barındıran Ludwig Müzesi, Çikolata Müzesi önemli turistik mekanlardandır. Frankfurt'ta turistik mekanlar arasında 1550 yılında açılmış, gotik mimarisinin önemli örneklerinden olan Frankfurt Katedrali, 1871 yılında kurulmuş Palmiye Botanik Bahçesi, İtalyan Rönesans tarzında yapılan eski opera binası, 200 yılda toplanmış ve eşine az rastlanan özelliklere sahip koleksiyonu barındıran Schenkerberg Müzesi, Rönesans, Barok ve erken modern döneme ait eserlerin bulunduğu Stadel Müzesi gösterilebilir. Hamburg, Almanya'nın en büyük şehri olan Hamburg'da turistik mekanlar. 21 milyon euro harcanarak yapılan Avusturya, Venedik, Orta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İskandinavya gibi ülkelerin dev boyutlu modellerinin olduğu Miniatur Wonderland, 47 hektardan oluşan Planten und Volumen, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Speicherstadt, Uluslararası Denizcilik Müzesi, Kunsthalle Hamburg örnek gösterilebilir. Şimdi de Almanya'da ticari faaliyetleri inceleyelim. Almanya dünyanın 3. büyük ihracatçısı ülke konumundayken dünyada en fazla ithalat yapan 3. ülkedir. Ülkenin 2021 yılı verilerine göre ihracatı 1 trilyon 375,5 milyar avro, ithalat ise 1 trilyon 202 milyar avrodur. Almanya'da ulaşım faaliyetleri. İlk olarak karayolu ulaşımını inceleyelim. Avrupa'da merkezi konumda olan Almanya, ülkeler arası mal taşımacılığında oldukça büyük öneme sahiptir. Ülke, dünyada ilk yüksek hıza müsaade eden otoyollara sahiptir. Dünyadaki ilk otomobil Almanya'da geliştirilmiştir. Almanya'da toplam 657 bin kilometre yol, 651 bin taşla döşeli yol bulunmaktadır. Yaklaşık 54 milyon arabanın bulunduğu ülkede her 10 kişiye 6,5 araba düşmektedir. Almanya'da demiryolu. 41 bin kilometre demiryoluna sahip ülkede Deutsche Bahn, Alman demiryolları, altyapı hazırlayıcısı ve operatördür. Özel bir kurum olan bu şirketin hisselerinin tamamı Alman devletine aittir. Almanya'da Intercity Express adıyla bilinen hızlı tren grubu ülkeler arası ve şehirler arasında seferler düzenlemektedir. Almanya'nın bazı bölgelerinde banliyölere ulaşım sağlayan S-Bahn isminde demiryolu sistemi bulunmaktadır. Ayrıca ülkede gelişmiş metro sisteminin yanı sıra bazı büyük şehirlerde tramvay sistemleri de bulunmaktadır. Almanya'da kara ve demiryolunun gelişmiş olması havayolu ulaşımının daha az gelişmesine neden olmuştur. Fakat gün geçtikçe fiyatların da düşmesiyle hızla gelişme göstermiştir. Almanya'da diğer ulaşım sistemleri gibi deniz yolu da gelişmiştir. Çok büyük ticaret ülkesi olan Almanya gelişmiş ticaret filosuna sahiptir. Almanya'da doğal kaynaklar. Doğal kaynaklar bakımından pek de zengin olmayan Almanya, ihtiyacının büyük kısmını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Ülkede linyit, antrasit, tuz, kurşun, bakır, pirit ve uranyum gibi madenler çıkartılmaktadır. Ülkede çıkartılan petrol ülke ihtiyacının çok küçük kısmını karşılarken doğal gaz üretimi ihtiyacının %15'ini karşılamaktadır. Almanya'da üniversite imkanları. 83 milyon 240 bin nüfusu sahip Almanya'da toplam 380'den fazla üniversite bulunmaktadır. Ülkede kamu kurumu statüsünde bulunan üniversiteler ücretsizdir. Bu okullarda dönemlik olarak üniversiteden üniversiteye değişen 150 ile 300 avro arasında katkı payı ödemeleri gerekmektedir. Almanya'da özel üniversite fiyatları aylık 500 avro ile 1200 avro arasında değişmektedir. MBA programlarının fiyatları ise 2500 ile 8000 avro arasındadır. Şimdi de Almanya'da üniversite okumak için yapılması gerekenlere bakalım. Almanya'da akademik dönem yaz ve kış olarak iki döneme ayrılmaktadır. Eylül ile Şubat ayı arası kış dönemi, Mart ile Ağustos ayı arası yaz dönemini oluşturmaktadır. Şimdi de üniversite eğitimi için yapılması gerekenleri sıralayalım. 1. Lise diploması. 2. ÖSYM yerleştirme belgesi. 3. Başvuru yapılan üniversiteye yazılmış niyet mektubu. 4. Pasaport. 5. Biyometrik fotoğraf. 6. İngilizce ve Almanca dili yeterlilik belgesi. Almanya'da üniversite başvuruları için İngilizce'de TOEFL ya da IELTS sınav sonuçları yeterliyken bazı üniversiteler Almanca dil yeterliliğini kanıtlamanızı istemektedir. Bunun için de TESTAF veya DİSHA belgelerine sahip olmanız gereklidir. Almanya'da üniversite okumak için başvurular nasıl yapılır? Alman Akademik Değişim Servisi tarafından yürütülen ve bütün okulların bulunduğu merkezi kabul kapısından başvurular yapılır. Ayrıca üniversitelerin kendilerine ait resmi web sitelerinden de başvurular yapılabilmektedir. Almanya'da üniversite eğitimi için öğrenci vizesi almanız gerekmektedir. Ayrıca vize işlemleri ve oturma izni almak için sağlık sigortası da yaptırmanız gerekir. Son olarak öğrenci vizesi başvuruları için konaklama işlemlerini de üniversiteye kabul edildiğinize dair geri dönüş aldıktan sonra tamamlamanız gerekmektedir. Bütün bunları yaptıktan sonra kesin kayıt işlemlerini de tamamlayıp üniversite eğitimine başlayabilirsiniz.
Almanya ile ilgili ilginç bilgiler. 1. Dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Oktoberfest Eylül ayında başlar, Ekim ayının ilk haftası biter. Çocuklar ilkokula başladıklarında Schultüte adı verilen hediye kolisi alırlar. İçinde tatlı ve oyuncak bulunan bu koli yeni ortama giren çocukların stresini azaltmaya yöneliktir. Dünyanın en dar sokağı Reutlingen şehrinde bulunmaktadır. Yalnızca 31 cm genişliğindedir. 4. Berlin'de 120 mil su yolu bulunmaktadır. 5. Avrupa'nın en büyük tren istasyonu Berlin'dedir. 6. Alman otobanlarının %65'inde hız sınırı yoktur. 7. Almanya'da 2000 üzerinde kale bulunmaktadır. 8. Almanya'da 300'den fazla ekmek, 1000'den fazla sosis çeşidi bulunmaktadır. 9. Almanya'da 400 tane hayvanat bahçesi bulunmaktadır. 10. Alman mucit Karl-Heinz Brandenburg MP3'ü bulmuştur. 11. İlk benzinle çalışan otomobil Karl Benz tarafından icat edilmiştir. 12. Aspirin ünlü kimyager Felix Hoffmann tarafından bulunmuştur. 13. Röntgen cihazı Konrad Röntgen tarafından bulunmuştur. 14. Almanya'da para karşılığı fuhuş yapmak yasaldır. 15. Almanca'da teşekkür ediyorum demek hayır istemem anlamına gelmektedir. 16. Almanya'da orta parmak göstermek suçtur. Bu yüzden para cezası alabilirsiniz. 17. Almanya'da mutfaklar hareket edilebilir biçimdedir. Su borusu hariç her şeyin yeri değişebilmektedir. 18. Ülkede öğle yemeği sıcak, akşam yemeği soğuk yenilmektedir. 19. Almanya'da 1500 çeşit bira bulunmaktadır. 20. Almanya'da hapisten kaçan kişiler cezalandırılmaz. Almanya videomuzun ikinci bölümünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Keşif Rotası kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.